Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir endekslere bakalım. S&P ile başlayacağım. S&P'de hatırlarsanız bu 4100'lerden başlayan bir yükseliş süreci takip etmiştik. Ve bütün bu yükseliş sürecinde hiçbir düzeltme almadan yaklaşık 5200'lere doğru bir hareket gördük. Burada düzeltmenin başladığını söyleyebilmemiz için 4918'in kırılması gerektiğini söylemiştik. Bu bölgeden destek bulduk ve şu an için bir çift tepe riski taşıyoruz. Bunun için takip etmemiz gereken seviyeler, bakın öncelikle şu yükselişte %61.8 yani maksimum tepki alanını geçtikten sonra 5142'yi kırdıktan sonra takip edeceğimiz ara direnç bölgesi 5210-5196 bölgesiydi. Buradan bir dirençle karşılaştık. Güç topladı ve tekrar yükselişle bu direnci kırmış durumda şu an. Hatta bakın iki defa da bu bölgeyi destek olarak çalıştırmış. Dolayısıyla trade edenlerin 5196'ya dikkat etmesi gerekiyor. Kısa vadeli yatırımcılar 3-6 aylık süreçte yatırım yapanlar içinse 5165'in kırılması şu son yaşanan yükselişin düzeltmesinin başladığını bize gösterecek ve minimum aşağıda 5122-5113, maksimum ise 5054-5044 bölgeleri düzeltme sınırı içerisindeki destek bölgelerimiz olacak. Bu bölgeler kırıldıkça kademeli satış yapmak sağlıklı olacaktır. Her bir destek kırıldığında %20'lik, %30'luk satış yaparsanız aşağıda 4918'in kırılıp bir çift tepe formasyonunu çalıştırma riskini azaltmış olursunuz. Aynı zamanda bu 4918 çalışacak olursa da bu destekler kırıldıkça yaptığınız satışlar döndüğünüz nakitle bu bölgede tekrar alım yaparak 4918 altı stoplu yatay band trade'i gerçekleştirebilirsiniz veya alım satımı diyelim ona. Tam trade olmayacaktır. Swing trade'e girer biraz. Bu tarz stratejiler bu bölgede oluşturabilirsiniz. Uzun vadeli bakanlar içinse 4918 kırılmadığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Yatay bantta bir süre güç topladıktan sonra 5277'yi kırıp yükselişine devam da edebilir. Ancak 5277 kırılmadığı sürece burada henüz yükselişlerden bahsedemediğimiz ve 4918'in kırılma riskinin olduğu bir süreç yaşadığımızı unutmayalım. Buradan Nasdaq'a geçecek olursak Nasdaq'ta da 14.050'lerden başlayan bir yükseliş süreci yaşadık. Sonrasında bakın şu tepe bölgede yatay bir bant hareketi gerçekleşti. Bunun destek bölgesi olarak 17.764'ü takip ediyorduk. Kırılması durumunda şu yatay bandın hedefi olan 17.090'lara doğru satışlar devam eder demiştik. Geçmişte oluşan şu tepe bölgesinde destek olarak çalıştırıp tekrar bu yatay banda geri döndüğü bir süreci takip ediyoruz. Şu an burada da bakın 18.464, 18.312 direncimiz var. Bu direnç geçilmediği sürece yükselişlerden bahsedemediğimiz şu yatay banttaki hareketi takip ediyor olacağız. Burada da sırasıyla aşağıda 17.764 ilk destek bölgemiz kırılması durumunda kademeli satışlar denenebilir. Bunun da altında bir ara destek bölgesi olarak 17.450-17.319 bölgesini takip edeceğiz. Burada kritik olan destek bölgemiz 16.900 olacak. 16.900'ün kırılmasıyla bir çift tepe riski gündeme gelmiş olacak ve şu yükseklik kadar gene burada satışların derinleştiği bir süreç takip ederiz. Ve bu da aslında bakın şu yükselişin maksimum düzeltme seviyesini bu sefer gündeme getirecek. 15.712-15.543. Bu tarz bir düzeltmenin gelmesi, bakın düzeltme diyorum, düşüşten bahsetmiyorum. Bu tarz güçlü bir düzeltmenin gelmesi durumunda aşağılardan tekrar alıcı olabilmek için bu destek bölgelerinde satışlar yapmak sağlıklı olacaktır. Yukarıda da 18.464 geçilecek olursa zaten yükselişlerin devamını bekliyor olacağız. Buradan DAX'a geçecek olursak DAX'ta da bakın 14.666'lardan başlayan bir yükseliş süreci vardı. Bunun düzeltmesi olarak takip edeceğimiz bölge 17.932-17.871 bölgesiydi. Bu bölgenin kırılmasıyla bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz dedik. Bunun altına sarkmalar olsa da bakın şu kırılım öncesi, direncin kırılımı öncesi oluşan yatay bandı destek olarak çalıştırdı ve tekrar yükselişine devam etti. Burada şimdi takip edeceğimiz önemli destek bölgesi 18.697-18.613 aralığı olacak. Bu bölgenin kırılmasıyla bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz.
18.447, 18.420'ler burada gene ilk hedefimiz olacaktır. Düzeltme hedefi. Maksimum ise aşağıda 18.167, 18.125'lere kadar bu düzeltme süreci devam edebilir. Bakın şu an geçmişte 18.839'daki tepe geçilmiş olsa da üstünde kalıcı olamadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada hala bir çift tepe riski var. Dolayısıyla aşağıda 17.600'ler kırılacak olursa şu yükseklik kadar gene bir satış süreci yaşanabilir. Bu tarz bir düşüşe yakalanmamak için bu bahsettiğimiz destek bölgeleri kırıldıkça gene kademeli satışlar yapmak bu tarz bir düşüşte riski azaltmak adına oldukça önemli olacak. Ancak yukarıda 18.966 üstüne yerleştiği takdirde de burada yükselişlerin devamını bekleyeceğiz. Buradan BIST 100'e geçecek olursak BIST 100'de de 8.930'lar destek olarak çalışıp bir yükseliş süreci tekrar başlattık. Hatırlarsanız geçmişte şurada bir kamo formasyonundan bahsetmiştim. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte bir önceki seçim sürecinde, genel seçimde yaşadığımıza benzer bir yükseliş süreci yaşanabilir dedik. Şu bir önceki tepe bölgemiz kırıldıktan sonra bu bölgeyi destek olarak da çalıştırıp şu yükseliş trendini takip ettiğimiz bir süreç yaşandı. Şu an için bakın tepede bir elmas formasyonu oluşmuş durumda. Bu oldukça tatsız bir oluşumdur. Piyasadaki dönüş sinyali oldukça güçlü bir dönüş sinyalidir. Ancak burada piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için kırılması gereken 10.144 bölgesi vardı. Bakın bu bölgeyi de kırmış durumdayız. Şu an için 8.930'lardan başlayan şu yükselişin düzeltmesine girecek mi bu soruyu soruyoruz. Bunun için de 10.045'in kırılması gerekiyor. Şu an için bakın destek olarak çalıştırdığı 10.045 kırılacak olursa burada minimum düzeltme sınırımız 9.849-9.772 olacak. Maksimum düzeltme ise 9.513-9.446'lara kadar devam edebilir. 9.446'nın kırılması şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü satışların geldiğini gösterir ve tekrar 8.930'lara doğru burada satışların devamı beklenebilir. Bu tarz bir düşüşe yakalanmamak için eğer şu formasyonu kaçırdıysanız en azından 10.045'ler kırıldığında bu destek bölgeleri kırıldıkça kademeli olarak satış yapıp olası 8.900 düşüşü için belli bir miktar nakde geçmek çok daha sağlıklı olacaktır. Aksi takdirde 10.045'ler burada destek olarak korunduğu sürece tepede yatay bantta bir güç toplama süreci yaşandı ve 10.383'ün kırılmasıyla birlikte tekrar bir yükseliş trendine döndüğümüzü söyleyebiliyoruz. Evet, endekslerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.